Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Pürüzlü dolu bir gece diliyorum size İzmir'den. Şu an arkadaşlar far yıkama projesi üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Atölyemden sesleniyorum sizlere bu akşam. Çalışmalarımı atölyemden devam edeceğim. Tamponumu eve çıkarmıştım en son hafta sonu biliyorsunuz. Bugün günlerden pazartesi ve tamponumuzun başındayım. Çok önemli bir aşamaya geldik dostlar. Far nozzle'larının takılması, far yıkama nozzle'larının takılması. Far yıkama nozzle olarak herhangi bir Civic, Accord ya da başka bir modelin nozzle'ını değil, Honda'nın üst segment arabası olan NSX'in nozzle'ını tercih ettim. Bunu tercih etmemdeki sebep NSX nozzle'larının kibar, ince ve zarif görünümü ve modern çağa ayak uyduran bir yapıda olması. Kullanacağım nozzle NSX MK1'lerin nozzle'ları. Bunlar estetik, küçük ve gerçekten de aracın üzerine yakışıyor. Bir tanesini şöyle deneme maksatlı buraya bırakayım. Bize de fon görüntüsü olsun. Contası ve üst nozzle'ı içine çıkardım. Söktüm bunu. Tam yerine oturunca daha kibar duruyor tabi. Şu an ayakları havada. NSX nozzle'larını Lynx Honda üzerinden aldım. 2 adet nozzle, 2 adet bağlantı braketi ve 2 adet sürgü aparatı var. Hepsini birden almanız gerekiyor. Bir adet de İngiltere'den yine bulduğum NSX far yıkama düğmem var elimde. Ama bunu kullanmayacağım çünkü elimde dual switch var biliyorsunuz. İsveç üzerinden getirmiş olduğum far yıkama switch ile Amerika üzerinden gelen Foglight switch'i birleştirmiştim. O projem de vardı. Uzun süredir bu projeye hazırlandığımı biliyorsunuz. Çok uzun zaman oldu. Ama maliyetli bir proje olduğu için yavaş yavaş oluyor her şey. Pırınt dünyasında biliyorsunuz her şey maliyettir. Şimdi yapacağımız arkadaşlar çok önemli bir çalışma. Nozzle'ların püskürtme açısını hesaplayıp buna göre tamponumuzu kesmek. Sadece bir şansınız var, unutmayın. Tamponumuz oyan bir tampon. Yanlış kestiğiniz zaman işi biter, çöp olur. Dün akşam oturup bir hesaplama yaptım. Bu hesaplamayı nasıl yaptığımı da size anlatacağım. Tamponlarımızda biliyorsunuz bağlantı demirleri var. Uzun, ince, siyah bağlantı demirleri var. Çift ayaklı, boynuzlu. Bu boynuzların geliş açısı çok önemli dostlar. Farı yerleştirdiğiniz zaman şu boynuzların geldiği açı nozzle'ınızın ayağına engel olmaması lazım. Engel olduğu takdirde dediğim gibi nozzle takamazsanız işe yaramaz. Çünkü kullanacağımız nozzle bu aracın orijinal nozzle'ı değil. Başka bir Honda modeline ait. Bunun orijinal nozzle'ları kaba duruyor. Uç noktada boynuz şeklinde takılı oluyor. Yani günümüz çağına pek ayak uydurabilen nozzle'lar değiller. Çok da kişi tercih etmiyor. O yüzden ben de tercih etmedim. NSX nozzle'ı tercih ettim. Yerleştireceğimiz açıdan size bahsediyordum. Bu açı hakkında da detaylı bilgi vereyim. Bir tane açımızın başlangıç noktasını demirimizin dış teğet noktasıyla bir geçiriyorsunuz. Çapraz bir açıda eşit miktarda demiri takip ediyor. Nozzle'ın şablonunu koyup yani püskürtme nozzle'ımızın şablonunu çizip diğer açıyı da farın merceğine doğru verdiğiniz zaman tam orta noktayı bulmuş oluyorsunuz. Dün ben buralara 2 tane şablon çizdim. Çıkabilen keçeli kalemle. Bunların üzerine şimdi punch'la delik açacağım. 2 milim çapında delik açacağım. Aynı şekilde nokta şeklinde de 2 tane ayak var. Şu havada duruyor gördüğünüz gibi. O ayakların içine girmesi için. Aynı şekilde onları da delmemiz gerekiyor. Dün bunlarla ilgili bir punch aldım. Punch'ın aparatı var. Matkabımıza takılması için onu da aldım. Bunları şimdi size göstereceğim. Daha sonra da çalışmamıza geçeceğiz. Yavaş yavaş çalışmamızı yapacağız. Görüşmek üzere dostlarım. Evet sevgili dostlarım. İşte nozzle'ımız. Çizdiğim şema bunlar. Size bahsettiğim iç ve dış açılar. Ve bu açıların ortasında tamponun dış noktasıyla teğet geçen bir nozzle açısı. Aynı şekilde diğer tarafta da aynı şablondan var. Bu da aynı matematiksel hesapla yapıldı. Şimdi sıkıntımız bunu neyle açacağımız. Bunun da bir araştırma yaptım. Şu tam orta noktadaki şu nozzle'ı alayım. Görmeniz açısından. Şuraya koyalım. Şu tam orta noktaya denk gelen dairemizin çapı 20 milim. Tam 20 milimlik bir çapı var. 20 milim çapında bunu en düzgün kesebileceğiniz alete gelince de o da şu punch.
Bunu 20 milimlik bu punch'la dikkatli bir şekilde düzgünce açacağız. Bu punch'ı da matkabımızı tutturmak için ihtiyacımız olan şu punch aparatı. Bunları PTX'ten tercih ettim. Ekonomik bir ürün ve kaliteli. Şimdi bu ürünleri kullanarak 20 milimlik deliklerimizden bir tanesini açalım. Evet. Punch'ımız hazır dostlar. 20 milimlik punch hazır durumda. Evet dostlar. Punch'ımızı kullanmadan önce yapmamız gereken son bir aşama şu 2 milimlik dairenin tam merkez noktasını bulmak. Çünkü matkabımızın ucunu bu 2 milimlik dairenin merkez noktasına kusursuz bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Bunun için de ince bir cetvel yardımını alıyorum. İki noktadan da çemberin üst ve alt teğet noktalarından tam orta noktayı bulup kalemimle işaretliyorum. Bunu göz kararı da yapabilirsiniz ama matematiksel olarak işaretlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Evet. Çemberimizin kullanacağım orta noktası tam buraya geliyor. Bu noktaya matkabımın ucunu denk getirdiğim zaman kusursuz bir 2 milimlik daire şeklinde alacaktır. Bu tip hassas noktalarda çalışmadan önce size küçük bir tüyo vermek istiyorum. Şu şekilde kalın matkap uçlarıyla delim yapacağınız zaman önce ya ince bir matkap ucuyla bir kılavuz açın veya şunun gibi bir ince bıçak yardımıyla deleceğiniz noktayı, yuvasını belirleyin. Ardından matkabınızla bu yuvanın üzerine denk getirip deliğinizi sorunsuzca açın. Aksi takdirde yüzey pürüzsüz ve aşağı doğru eğimli olduğundan matkabınız kayma yapıp sağa sola aşağı yukarı hareket edebilir. Bu da boyanızın çizilmesine, çatlamasına sebep olabilir. Zaten benim tamponumda ince kılcal çatlaklar var. Bu hasarların daha çok büyümesini istemediğim için çok hassas davranıyorum. Şimdi uygulamamızı size göstereyim. Evet, bu kadar yeterli. Şu görmüş olduğunuz çukur matkap ucunuzun burun kısmını kapsayacak ve kaymasına engel olacaktır. Evet dostlar, şimdi işin en önemli kısmı delik aşamasına geldik. Çok dikkatli bir şekilde oluşturmuş olduğumuz bu oya matkabımızın şu uç noktasını denk getirerek punch'ımızla beraber veriyoruz.
Burada yapmanız gereken sıkı bir kavrama noktası oluşturun. Tamponu tutun. Hiçbir şekilde kayma yapmasın. Evet. Başarılı bir şekilde, mükemmel bir şekilde deliğimiz açıldı. Muhteşem. Kusursuz oldu. Daha sonra da şu iki küçük kılavuz deliğini de açıp bu alanı noktalayacağız. Evet dostlarım. Şimdi aynı işlemi diğer nozzle'ımız için de tekrarlayacağız. Bu diğer nozzle'ımızın da merkez noktasını bulup işaretleyeceğiz. Tam olarak 2 santimin orta noktasını alıp şu noktaya tekabül ediyor. İşaretliyorum. Bunu bir de dikkate alıp tam orta noktaya gelecek şekilde daire açımı çiziyorum. Evet. Şimdi bu orta noktayı size daha önce göstermiş olduğum yöntemle tekrar yuva açmak için kullanacağım. Bir matkap ucumuz buraya rahatlıkla girsin. Çok fazla aşırı bir baskı uygulamanıza ya da aşırı bir delik delmenize gerek yok. Çünkü matkabın ucu sivri olduğu için bu noktaya zaten denk gelecektir. Evet. Yeterli. Şimdi de parçamızla yuvamızı açacağız. Evet dostlarım. Merkez noktamız hazır olduğuna göre artık punch'ımızla nozzle'ımızın yuvasını açabiliriz. Tekrar merkez noktaya sabitleyin. Sıkı bir şekilde tutun. Kayma olmasın. Muhteşem. İkinci nozzle'ımızın yuvası da açıldı. Şimdi oluşan taşları temizleyeyim. Daha sonra da şu küçük kılavuz deliklerini açalım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi yuvalarımız hazır bir şekilde açıldı. Çok da güzel oldu. Şimdi bunların kılavuz deliklerini açacağız. Bunun için yine kullanacağımız ekipman PTX'in matkap uçlarından uygun ebattaki bir ucu tercih edeceğiz. Genelde PTX serisi kullanıyorum çünkü kaliteli ve güzel bir seri. Şu 3 milimlik yeterli olacaktır gibime geliyor. İnce. Şuradaki deliğe de tam karşılayacaktır. Evet. Bu 3 milim işimizi görecek dostlar. Kullanacağımız uç 3 milimlik PTX uç.
Evet. 3 milimlik ucumuz hazır. Bunun uç kısmı gördüğünüz gibi bir ok şeklinde. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Yuvaya saplanıp daha sonra da açacağımız deliği muntazam şekilde açacaktır. Evet, sabitleyin. Hafifçe bastırın. Bir delik tamam. Aynı şekilde diğerine de sabitleyin. Ucu hafifçe bastırın. Evet. Muhteşem oldular. Kusursuz. İkisi de harika oldu. Evet dostlar, şimdi bir test yapalım. Açmış olduğumuz nozzle yuvasına NSX contamızı ve nozzle'ımızı test amaçlı bir uygulama yapalım. Bakalım yerine kusursuz bir şekilde oturacak mı? Evet, conta harika görünüyor. Şimdi sırada nozzle'ın kendisi var. Evet, muhteşem. Kusursuz bir oturma. Gerçekten harika. Peki, menü mükemmel oldu. İşte sonuç. Şimdi şu kılavuz çizgileri sileceğim. Sadece nozzle yuvası ve kılavuz noktalar kalacak. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evet dostlar. İkinci nozzle'ımızın yanındayız ve uygulamamıza başlıyoruz. Kılavuz delikleri delme aşamasındayız. Tekrar hizalığını alıyoruz. Evet, bir. Evet. Muhteşem. Şimdi bunun da testini yapalım. Harika görünüyor. Kusursuz. Gerçekten muhteşem. Bu da harika bir şekilde yerine oturduğuna göre artık buralarda işimiz bitti. Kılavuz çizgileri temizleyelim ve alt bracketlerin montajına geçelim. Evet dostlar, tekrardan selamlar. Şimdi işlemimiz nozzle'ımızı açmış olduğumuz şuradaki yuvaya monte etmek. Nozzle'ımız şu şekilde. Başlık, conta, ayak, geçme kızak şeklinde. O da şu çıkardım poşetinden. Ve bir adet de kilit piminden oluşuyor. NSX'e göre yapıldığı için rölde takarken belki biraz zorlanırız diye düşündüm ama sanırım zorlanmayacağız çünkü aynı düzlem hattına sahip ikisi de. Çok zor bir işlem olmayacak. Şuradan nozzle geçip yuvaya oturduktan sonra şu kızak içine girecek ve şu görmüş olduğunuz bracketten de kilitlenme işlemini yapacağız. Şimdi bu işlemleri yapmaya koyalım. Evet dostlar, sevgili yardımcım da yanıma geldi. Şimdi şu pimimizi poşetinden çıkarıp bracket'i kilitleyelim. Bunu açalım. Şu şekilde bir bracket pin. Bakalım, ben de ilk defa takıyorum. Mantık yürütmeye çalışıyorum sadece. Nasıl kilitlenir diye. Sanırım bu şekilde bir oturma açlığı olacak bunun.
Evet. Zımba gibi oldu. Müthiş. Şimdi diğer bracketimizi takalım. Evet dostlarım. Şimdi de sıra diğer nozzle'ımızda. Şimdi onun da montajını yapacağım. Yine şu metal bracketimizi paketinden çıkaralım. Daha sonra arzu eden olursa, bu sistemden yapmak isteyen olursa parça kodlarını benden temin edebilir. Seve seve yardımcı olurum. Evet dostlar, her iki bracketimiz de yerine monte oldu. Evet dostlarım, nozzle'larımızın bağlantıları tamamlandı. Montajlarını yaptık. Şimdi matematiksel olarak da bir sağlamasını yapalım. Nozzle'ın dış bükey açısı şöyle ölçüyorum. Fara olan dış bükey yakınlaşma açısı 4 santim. İç kısımdan olan açı da 3,5 santim. Şimdi diğerini de ölçelim. İkisi eşit olması lazım. Evet. İç kısmı 3,5 santim. Dış alan 4 santim. Evet. Normalde matematik ve geometriden nefret ederim ama bugün pürürt işlerinde işime yarayacağı hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten çok hoş oldu. İşin en zor kısımlarından biriydi nozzle'ların montajı. Nozzle'larımız da monte oldu. Birazdan tekrardan görüşmek üzere. Evet dostlarım, nozzle montaj işlemimizin sonuna geldik. Sonucu bu şekilde görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oldu. Farlara çok doğru bir açıyla bakıyorlar şu anda. Kısım farlara yönlendirdim. Uzun farlara da bir açısı gidiyor. Gerçekten harika görünüyor. NSX nozzle'ları çok yakıştı. Araç üzerine gerçekten çok iyi durdu. Hoş, ince ve zarif bir görünüm oldu. Orijinal nozzle'ları bulunmamakla beraber bulsak da çok kaba bir görünüm vardı. Boynuz gibi duruyordu. Bunlar gerçekten çok hoş. Şöyle bir size araba ortamı yarattım. Araba ortamını demonstre ettim. Umarım keyif almışsınızdır. Aşamamız, çalışmamız devam edecek. Şimdi sırada bu nozzle'ları taktık ama bu nozzle'ların su tesisatları yani hortumunun döşenmesi var. Tanka kadar hortumu döşenecek, motoruna kadar. Ardından da en önemli aşamalardan biri olan elektrik tesisatı ve röle var. Beyni, far yıkama sistemimizin de bir rölesi var. O rölenin de bu montajı var. Ardından da düğmemizi, çiftli düğmemizi bu sisteme adapte etme çalışmamız var. Bunları da hep beraber göreceğiz. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.